Bazı şeyler vardır, atılmış gibi görünür. Kenara bırakılmıştır ama aslında bitmemiştir. Bazen sadece doğru dokunuşu bekler. İlk baktığında eskimiş gibi durur ama biraz emek verince altından bambaşka bir şey çıkar. Yerini kaybeden şeyler aslında kaybolmaz. Sadece doğru yeri bekler. Bu oda aslında yarım kalmış bir hikayenin parçasıydı. Bir zamanlar burayı annem için hazırlamıştım. Her şeyini düşünerek. Ama bazı şeyler planladığın gibi gitmiyor. Ve bu oda da bir süre öylece kaldı. Sonra değişti ama yine de tam anlamını bulamamıştı. Ta ki Onur için yeniden başlamaya karar verene kadar. Tüm bu süreçte odanın hiçbir halini görmedi Onur bitene kadar. Ve evet, kapıyı da boyadım. Onur bana birkaç kez söylemişti aslında. Kapım da odanın rengi gibi olsa diye. Ben de onu hatırladım. Ve ona söylemeden kapısını da boyadım. Dolabımdaki boyaları karıştırdım. Duvara en yakın tonu yakalamaya çalıştım. Aynısı olmadı ama oldukça yaklaştı. Kullandığım boya Multisurface. 2 kat boyadım. Bir hafta sonra da su bazlı yarı mat vernik yaptım. Ve gerçekten küçücük bir değişiklik bile odanın hissini değiştirdi. Süpürgelikler başta parkeyle aynı renkteydi. Ama ben yıllar önce onları boyamıştım. Şimdi de Onur'un odasında diğer yaptığım dönüşümlerle bir bütünlük olsun diye o yüzden onları da boyadım. Yine elimdeki boyalardan bir karışım yaptım. Bu sefer açık gri gibi bir ton yakalamaya çalıştım. Sonrasında onlara da vernik yaptım. Kapı kolu zamanla bayağı yıpranmıştı. Ben de hem kapının yeni rengiyle hem de oda ile uyumlu olsun diye onu da siyah renk boyadım. Bazen uyum küçücük detaylarda gizlidir. Onur için hazırladığım köşede kullandığım çerçeveler. Sanırım bu odanın dönüşümünde beni en çok zorlayan bu 4 pembe çerçeve olmuştu. Bunları boyarken bir türlü istediğim gibi olmadı. Boyuyordum ama fırçayı sürdüğüm yerler geri açılıyordu. Boyayı tutmakta oldukça zorlandı. Aslında böyle yüzeylerde önce zımpara, sonra astar gerekir bence. Ama ben devam ettim. Israrla, tekrar ve tekrar. Ve bir noktada pes ettim. Sanırım biraz fazla sabırlıyım. Bazen gereğinden de fazla. Çünkü bazı şeyler uzadıkça insanı yorar. Sonra olması gerektiği gibi yaptım. Zımpara ve astar. Ve en sonunda tuttu. Sonra yıllar önce boyadığım bir çerçeve vardı. İçinde gelinlik fotoğrafımın olduğu. Onu ortaya koymak istedim. Başka büyük çerçeve yoktu, ben de onu kullandım. Yıllar önce beyaza boyamıştım. Bu kez diğerleriyle uyumlu olsun diye onu da siyah boyadım. Ve daha fırçayı sürerken tek katta kapandı. Hiç zorlamadan. Olması gerektiği gibi. Ve o an şunu fark ettim. Bazı şeyler zorlayınca değil, bırakınca oluyor. Çerçevelerin içine koyacağım görselleri kırtasiyeden renkli çıktı olarak almıştım. A4 kağıdına tek tek yerleştirip yapıştırmıştım.
Onur benim ilk göz ağrım ve bir zamanlar hayata tutunma sebebimdi. Şimdi 22 yaşında ve futbolu çok seviyor. Bir dönem bu onun için sadece bir oyun değildi, bir hayaldi. Hayat her zaman aynı yoldan ilerlemiyor. Bazen yollar değişebiliyor. Ama ben o hayalin tamamen kaybolmasını istemedim. O yüzden bu odada ona bir iz bıraktım. Görünsün istedim. Hatırlansın istedim. Çünkü bazen hayaller bitmiş gibi görünebilir. Ama belki de şekil değiştirerek devam eder. Bu komodini yıllar önce boyamıştım. Sonradan karyolasının yanında boyu kısa kalınca evdeki çıtalardan kesip ayak yapmıştım. Boyanın son durumuna gelecek olursak, videoda göründüğü gibi alt kısmında hala hiçbir sorun yok. Sadece üst tablasında minik minik kalkmalar oluştu. Ama açıkçası ben bunu bir sorun olarak görmüyorum. Çünkü zamanla hazır aldığımız mobilyalarda bile benzer izler oluşabiliyor. Yine de korumak için üzerine şeffaf bir masa örtüsü yerleştirdim. Böyle içim daha rahat etti. Oda için 2 top hazırladım. Birini klasik siyah beyaz futbol topu gibi boyadım. Diğerini ise Onur'un takımı için lacivert renge boyadım ve üzerine küçük bir Fenerbahçe logosu yapıştırdım. İkisi de odada yerini aldılar. Bazen en sade şeyler bile en anlamlı detaya dönüşebiliyor. Her şey olduğu gibi kalmadı ama tamamen de kaybolmadı. Parça parça her şey birleşti. Bazen bir oda boş gibi görünür ama aslında değildir. İçinde tamamlanmayı bekleyen bir şey vardır. Çünkü bir oda eşyalardan değil, içindeki insandan oluşur. Ve bu oda artık sadece bir oda değil, artık birini yansıtıyor. Ve bazen yeniden başlamak sadece bir odayla başlar.